Göz kapağı düşüklüğü, göz kapağının olması gereken yerden daha aşağıda olması durumudur. Normalde kişiden kişiye değişmekle birlikte kapak aralığımız 10-11 milimetre civarında. Üst göz kapağımızda o gözün renkli kısmını 1-2 milimetre kadar örtmektedir. Bu 1-2 milimetreyi fazla olduğunda ya da iki göz kapağının arasında belirgin bir fark olduğu zaman kapak düşüklüğünden bahsediyoruz. Tek gözde ya da iki gözde olabilir. Sadece kozmetik ya da görüş alanına engel yarattığı için fonksiyonel bir durum olabilir. Sebeplerine bakacak olursak kapak düşüklüğünün konjenital olabilir ya da sonradan gelişebilir. Bir travma, nörolojik ya da bir kas hastalığına bağlı olabilir ya da senil involüsyonel dediğimiz yaşa bağlı olarak göz kapağını kaldıran kasın gevşemesine bağlı bu durum karşımıza çıkabilir. Hatta uzun süre kontak lens kullanımına bağlı olarak ya da birkaç defa göz ameliyatı olan bir hastada göz kapağını kaldıran kasın gevşemesiyle göz kapağı düşüklüğü karşımıza çıkabilmekte. Peki nasıl bir tedavi uyguluyoruz bu hastalarda? Hastadan hastaya göre yine değişmekte. Göz kapağını kaldıran iki tane kasımız var. Levator kası ve daha aşağıda olan Müller kası. Bunların kısaltılması işlemiyle aslında bu ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kapak üzerinden kesi yapılabiliyor ya da kesi olmadan göz kapağının altından bu ameliyatları gerçekleştirmemiz mümkün. Bir diğer durum var ki bu da bebeklerde kapak düşüklüğü, göz kapağını kaldıran kasın çalışmama durumunda. Onda da kapağı kaldıran kas kaş bölgesine silikon rodlar yardımıyla asılabiliyor. Erişkinde lokal anesteziyle yapıyoruz. Çocuklarda tabii genel anesteziyle yapmamız gerekiyor. Normalde hasta 2-3 gün içinde normal hayatına dönebiliyor. Yine ilk 2-3 gün buz uygulamaları yapmamız gerekiyor bu hastalarda. Kapak düşüklüğünde bir önemli durum var ki bu aniden gelişen kapak düşüklüklerinde bazı nörolojik hastalıklara bize gösterebiliyor. O yüzden bu hastaları ve göz ve nöroloji birlikteliğinde dikkatle değerlendirmemiz gerekiyor.